Kick'te yayın açıyorum ve birinci günüm arkadaşlar. Sizlere bu seride neler anlatacağım? Kick hakkında bilmeniz gereken bazı ayarlar ve bilmeniz gereken bazı durumlar var. Bunlardan bahsedeceğim ama bahsetmeden evvel kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı, eğer aklınızda bu video hakkında soru işareti varsa yorum atmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de yeni öğrenerek sizlere Kick'i anlatacağım. Normalde TikTok'ta canlı yayın yapan biriyim. Kick'e geçmeyi planlıyordum. Geçmeden önce de sizlere biraz Kick hakkında da bilgilendirici bir video çekeyim dedim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Kick hakkında size kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Kick platformu diğer platformlardan banlanmış yayıncıların toplayan bir platform aslında. Burası biraz daha rahat bir platform ama bu rahatlık bir yerde sınırlı. Mesela müstehcen hareketlerde bulunamıyorsunuz ama küfür etme konusunda sorun olmayan bir platform. Mesela TikTok'ta en ufak ağzınızdan hani lan kelimesini bile kullanman direkt ban sebebi. İşte TikTok ve Twitch gibi bir platformlarda banlanan kişiler buraya geliyor. Adı üzerine Kick. Kick önceden de varmış zaten, ben bilmiyordum ve büyük yayıncılar geldiğinden dolayı bu kadar rağbet görmeye başladı. Fazla laf uzatmayalım. Sizlere biraz anlatayım Kick hakkında detaylı. Şimdi arkadaşlar, Kick 2022 yılında kurulmuş. Twitch'e benzeyen bir platform ama tüm yayın platformlarından bir tane farkı var. Adamlar yayıncıya %95'lik oranında paralarını veriyor. Geri kalan %5'lik oranındaki parayı kendi cebine atıyor. Diğer yayın platformları gibi değil yani. Daha doğrusu böyle %30'luk ya da %20'lik civarında paraya çöküp de geri kalanını yayıncıya vermiyor. Büyük bir kısmı, ana paranın büyük bir kısmını direkt yayıncıya veriyorlar. Ama bu çok güzel bir şey aslında. Aynısını TikTok'ta da görmek isterim. Burada 5 lira 10 lira falan alsa orada affedersiniz ama 120-200 civarı para alıyor. Zaten adam yayında 200 lira para kazanıyor. O 120'si şeye gidiyor, TikTok'a gidiyor. Çok ciddi bir rakamda kesinti yapıyor. Ama Kick'te bu durum biraz daha farklı çalışıyor. Yayıncıya büyük bir kısmını veriyor. Geri kalan %5'lik kısmını da kendi cebine cugalıyor diyebiliriz bu durumda. Bu Kick'in kurucuları arasında bulunan Straken.com, kumar platformu olan Straken.com'dan bahsediyorum. Bunların sahipleri de Kick'in ortaklarıymış. Bunu da sonradan öğrendim. Umarım hani Straken.com'u bitirip de buraya da bitirmeye uğraşmazlar diye düşünüyorum. Kick'in arayüzü izleyiciye göre çok basit. Lafı uzatmadan konuya gireceğim ama girmeden evvel sizlere şunu da söyleyeyim. Aklınızda bir yerde dipnot olarak kalsın. Bu yayın platformunda bir şey fark ettim. Bunlar sanki bir takım gibi, hani bir küme düşünün, tamam mı? Elreyen'in ekibi, Eray'ın ekibi, Ebonivon'un ekibi ve Tuna Tavus'un ekibi. Şimdi bu arkadaşlar mesela oyun videosu çekiyorlar hepsi. Tuna Tavus çekiyor mu bilmiyorum ama hani varsayalım oyun videosu çekiyor. Mesela Elreyen sanki oranın bir lideri. Elreyen o gün işte ne bileyim Fink diye bir oyun oynadı. Hemen arkasından diğer yayıncılar başka oyunlar oynadı. Ama bir sonraki gün Elreyen GTA 5 oynadı. Diğer yayıncılar da bu sefer Fink oynamaya başladı. Yani şunu yaptığını düşünüyorum. Bu bir strateji gibi geldi bana. İzleyiciyi kendi yayınımda topladım. Şimdi bunlar ikinci serisini istiyor. Ben de size dağıttım gibisinden böyle bir işlem yapıyormuş gibi geldi. Sanki liderin hareketini ederek. Yani sen de eğer bir yayıncı olmak istiyorsan kardeşim, burada çok büyük yayıncıları takip etmen gerekiyor. Bugün ne çekti mesela Elreyen? Başka bir oyun çekti. GTA 5 çekti ya da ne bileyim Dota 2 çekti. Bunları inceleyeceksin. Bir sonraki günde aslında sen oynaman lazım. Daha yayıncılığa yeni başlayan arkadaşlar için bu infoyu veriyorum. Hadi hiç lafı uzatmadan şu Kick'in hesap açma olayına geçelim. Şimdi arkadaşlar, Kick'te ne yapacağız? Kaydol diyorsunuz. Burada mailinizi giriyorsunuz, doğum tarihinizi, kullanıcı adınızı, şifrenizi. Buradan da pazarlama ve duyuru hizmet abone olun diye bir bölüm var. Bunu ister işaretleyin ister işaretlemeyin, o size kalır. Kaydol diyorsunuz. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Böyle e-postalarınız fake ya da ne bileyim saçma sapan bir e-posta alıp da 2 gün sonra unutacağınız bir e-postaysa açmayın arkadaş. Yarın bir gün tutulursunuz. Ondan sonra tekrar o hesabı açmak için etraftan bulmaya çalışırsınız. Yani gerek yok arkadaşlar. Şunu adam akıllı düzgün bir e-posta açın. Size bu konuda tavsiyemdir. Ben zaten oluşturdum. Sizlere oluşturmuş kanaldan göstereceğim. Şimdi buradan profil kısmına geliyoruz. Kanal, yayıncı paneli ayarla. Biz buradan yayıncı panel kısmına geliyoruz arkadaşlar. Gelir, başarılar, stüdyo, kanal ayarlar. Şimdi gelire bastığımızda bize ne getiriyor karşımıza? Ödeme özelliği etkinleştirilememiş. Ödeme işlemleri etkinleştirilmek için lütfen para kazanmak için gereken başarı koşullarını tamamladığınızdan emin olun. Başarılar bölümüne gidelim. Yani büyük ihtimal soldaki başarılardan bahsediyor. Tıkladım. Evet, oraya gönderdim. Şimdi arkadaşlar
Arkadaşlar burada benden toplamda 5 saat yayın yapmamı istiyor. Yani benim içerik oluşturucu, yani içerik üretici statüsüne koyabilmesi için 5 saatlik yayın yapmamı istiyor. Bunu yaparsam abonelik sistemim açılıyormuş. Aynen. Abonelik özelliği yeni gelir sayfanız aracılığıyla etkinleştirilecektir. Tamam, abonelik açılacakmış. Bir sonraki işlemde de kanalımdan para kazanma. Bu da 10 aboneye ulaşma olayı. Hediye aboneliklere dahil değildir mesela. Abonelik farklı. O aylık abonelik olayı var ya, ondan bahsediyor. 10 kişiye abone ettireceksin kendine. 30 gün içerisinde 50 izleyiciye ulaşmanı istiyor senden. 30 günde bu sefer 15 saat yayın yapmanı istiyor ve 100 benzersiz sohbetçiye sahip ol. 30 gün içerisinde 100 kişi gelecek, mesaj atacak kesinlikle. Atmamış olmaması lazım. Yani 100 benzersiz dediğine göre aynı kişi 2 defa atamaz. Bilginiz olsun. Aşağı indiğimizde de farklı görevler var. Bunları anladık ya. Bunlar çok şey değil. 25 aboneye ulaştıyor bu sefer 30 günde. 75 izleyici, 30 saat, 250 benzersiz izleyici. Yani tamam, 250 takipçi. Ha bak, burada da takipçi katılım. Yani takip etme sayısı 250 olması lazım. Ben de 10 olmuş. Bu arada siz de takip edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Toplam 5 saat yayını yaptıktan sonra ben bu aşamaya geçiyorum. Sizlerden ricam kanalımda hani para kazanmamı açabilmem için sizden 10 tane abone istiyorum. 50 tane de izleyici istiyorum. Yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. Bu yayıncılık serüvenimizde bana destek olmanızı isterim. Bu arada ben zaten yayıncı değilim Kick'te. Ben de sizin gibi YouTube'dan birkaç kişi izleyerek öğrendim. Ya da ne bileyim internet ChatGPT aracılığıyla soruştura öğrendim. Sizlere bu videoda aslında bir bakımdan bilgi edinerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi stüdyoya gelelim arkadaşlar. Seç ve izle kısmına geldiğimde anladım. Bu şey arkadaşlar. Hani sen canlı yayında yaptın, bitti. Onun videoları burada oluyor. İndirme olayın oluyor ya. Klipler indiriyorsun falan. Onları şey yapmıştım. Tamam, bunu ilerleyen vakitte anlarız zaten. Şu an kurcalamaya gerek yok burayı. Kanal kısmına geliyorum. Sohbet kısmı. Dur. Şimdi asıl mevzu yapay zeka ile denetim. Yapay zeka denetim toplumumuza tercihlerinize göre potansiyel olarak zararlı veya istenmeyen mesaj bulmak için yapay zeka öğrenimi kullanılır. Burada AI mod varmış. Yani eskiden Twitch'te kullanılan bot RX diye bir eklenti vardı. Onu kullanmıyoruz artık. Yani o sistem bitti. Yapay zeka var içerisinde. O tespit ediyor. Sen hiç yorma kendini diyor. Güzel bir şey yapmışlar. Burada da mesela filtresiz alt düzey. Bak burada işin rengi değişiyor. Bir dakika. Filtresi dediğimde sohbet konusunda herhangi bir şekilde işte kötü cinsellik veya çıplaklıkla ilgili sohbetlerin odada tartışmasına razıyım. Bunda razı olmayın arkadaşlar. Yani ilerleyen vakitte sorun yaratabilir. Sonuçta sizi çocuklar da izleyebilir. Bu platformda çocukların da olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam düzgün bir yayın yapın. Mesela burada ne demiş? Cinsel ilişki. Bunu da alt düzeyde geçin abi. Orta düzeyde geçin. Öpüşme, sarılma. Tamam, bu daha en azından evcil hayvan isimlerden kaçınmak istiyorum gibisine böyle şeyler. Arkadaşlar her işlem yaptıkça zaten burada altta yazısı var. Siz ona göre okuyacaksınız. Ben maksimum yaptım. Burayı maksimum yapmanızı tavsiye ederim. Nefret söylenimi orta düzeyde olabilir. Hani dini şiddetten bahseden, korunan ve grubun kimliğine saldıran konuşmaları gizleyin. Şakalardan, hakaretlerden gizleme yaptı. Orta düzey. Yani maksimumda da biraz daha abartıyor. Gerek yok yani. Tehditler. Bak burada tehdit mesela özellikle chatte karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Bazı çocuklar veya büyükler. Burada klavye delikanlılığı yapan çok fazla insan var ve bunların bir yerde durması lazım. Durmadığından dolayı da burada maksimum yapman daha uygunmuş. Bak burada basit tehditler mevzusu da var. Bazı şeyleri göz ardı etmen lazım dostum. Şimdi burada da zorbalık falan var. Ya bu da şiddet. Bak bu da tehditten bahsediyor. Küfür, hakaret. Burada bedensel zarar çağrı falan. Küfürsel de dahil. Alay etme. Arkadaşlar burada da şu fiziksel halinize alay edebilirler ki mesela ben de çok fazla bu durum yaşıyorum. Özellikle ki TikTok platformunda benim şimdi dişim kırık ya. Adamlar çok fazla lafını ediyorlar. Yani çok da umurumda değil, açık ve net söyleyeyim. Dişim kaç yıldır böyleyim ben. Yani yaptırma olayına da çok biraz karşıyım. Adamlar implant diyor. Ondan dolayı yaptırmıyor. Adam kemiğe kadar demir sokuyor lan, ben onu yaptırır mıyım? Ama kaplamayı bir düşünüyorum. Yeni öğrendim kaplamayı. Kaplamaya bakacağım. İnşallah kaplamaya onay verilirse onu niye yaptırmayayım? Yaparım ben. Yaptırırım. Yaparım diyorum. Bak oğlum ne kadar özgüven var. Ben de kendim yapacağım. Anlaşılmayan mesajlar böyle. Bunları kapatmayın.
Yayın açık tutun. Niye biliyor musunuz? Böyle gülerken das yazıyorlar ya. Onları falan açık tutun. Rastgele harfler koyuyorlar. Onlar şey değil. Kötü bir şey değil. Bağlantıya posta, telefon numarası yoluyla web site platformu yönlendirmeye çalışanların mesajlarını engelleyin. Spam oluyor bunlar. Engelleyin. Değişiklikleri kaydedin. Bitti, bu kadar. Yasaklanacak bazı kelimeler isterseniz girebilirsiniz. Ben burada şunları girdim zaten. Özellikle bazı çocuklar bunları artık ağzına öyle bir yuva yapmış ki. Yani biz Türk milletiyiz ama bizim ne örf kaldı, ne adet kaldı. Sosyal çürümenin dibini yaşıyoruz. Malum. Yani şunu yapmamamız gereken bir şey ama malum bizim ülkemizde olunca böyle olmak zorunda kalıyoruz. Şimdi rollere geliyorum arkadaşlar. Rollerde moderatörlere saygı platformunda kuralda ihlal eden uzaklaştır, yasaklatır, spam yönetici yavaş. Burada moderatör buluyorsunuz. Ya birilerini moderatör seçebiliyorsunuz. Aynen. Birilerini moderatör seçebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız varsa onu moderatör olarak dahil edebilirsiniz. VIP olaraktan da birilerini ekleyebilirsiniz. Rozet verebilirsiniz. Bu rozetler 100 kişiye kadar sınırlı olacakmış. OG, bu yanlış bilmiyorsam eski izleyici mi demek? Ha arkadaşlar, bu şey demekmiş. Original gangster, yani biliyorsunuz gangsterleri. Bu da orijinal eski toprak. İşte ilk nesil, efsane kişi gibi anlamına gelen rozetmiş. Yani bunları tabii ki siz oturup ayarlayacaksınız. Topluluğa geliyorum abi. Burada ben mesela TikTok'tan kalan ifadelerim var. Normalde TikTok'ta daha fazla var bende. TikTok'taki görselleri indirdim. Onları aldım, buralara koydum ifadeleri. Daha fazla da koyabilirsiniz. Zaten 60 tane ifade koyma hakkınız var. 55 boş yer kalmıştır diyor. Ya bunları oturup ayarlayacaksınız siz de kendinize. Abonelik rozetlerine gelelim arkadaşlar. Bu rozetleri nasıl yaptın diyeceksiniz. Bunlar TikTok'a benziyor. Evet, TikTok'a benziyor ama TikTok'la alakası yok. Bunlar benim sahibi olduğum platformumun rozetleri. Overwatch Real adında Türkiye'de sosyal medya geliştirdim. Web site üzerinden mobile çevirdim. Orada canlı yayın yapabiliyordum, video paylaşabiliyordum. Bu platformun sahibiydim. Canlı yayından da para kazanabiliyordum. Ama ve lakin şöyle bir durum oldu. Malum Türkiye'de yaşayan kazanamıyor bu konuda. Anca ben Amerika vatandaşı olursam ancak ki tutar o platformu. Ama maalesef burada tutmadı. Tutmayınca da ne yapayım, ben de rozetlerini kullanayım dedim. Rozetlerini de kendi Kick kanalımda kullanmak için hazırlanmış oldum böyle. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Kanal sadakat puanlarım. Arkadaşlar bu kanal sadakat puanların durumunu size şöyle kısaca anlatacağım. İzleyicinin canlı yayınınızda geçirdiği süresi, attığı hediyeler, abonelikler, işte ne bileyim bağışlar, hepsini kontrol ediyor ve ona bir puan veriyor. Bu puan verdikçe en yüksek puanı sen geliyorsun abi, burada roller kısmı mıydı? Aynen. Roller kısmına VIP veya OG verebiliyorsun. Tamam mı? Adam çok yüksekse, bu sürekli senin yayınına geliyor gidiyorsa ve bu adam sana hep destek oluyorsa, sen buna puan verdikçe diğer izleyicilerin arasında çok yüksek bir puana sahipse bu adama rozet veriyorsun. Yani sistem bu. Burada işimiz bitti. Yayın bağlantısı ve anahtarı kısmına geliyoruz. Buraya gelmeyelim. Burayı zaten ben OBS'ten anlatacağım. Burası sizin yayın anahtarlarınız. Bunlar ile OBS'ten yayın açacaksınız. Şimdi arkadaşlar profile girdiğimizde profil fotoğrafınız, avatarınızı düzenlerken dikkatli olun. Çünkü sadelik önemli. Adamlar baksın ki o tamam bu bir yayıncı, kesin belli, bir bakalım desin. Ya benim mesela sarı saçlı bir fotoğrafım var. Önceden saçlarımı boyamıştım. O fotoğrafı koydum. Çünkü çok fazla dikkat çekiyor. Ve bu dikkat çekmeleri çok iyi. Çünkü kanalıma bir giriş yapıyorlar. Bakıyorlar. Ulan bu çocuk neymiş deyip. Merak ediyorlar. Çünkü sonuçta orada bir fotoğraftan merak uyandıran bir olay var. Saç boyamam. Arkadaşlar kanal afiş kısmına geldiğimizde minimum resim boyutu 1200'e 134 piksel. 4 MB boyutunda olmasını istiyor. Ve size şöyle söyleyeyim. YouTube'da video çeken arkadaşlar bir kapak fotoğrafı koyuyorsunuz ya kanalınıza. O kanalın fotoğrafını alıp gelip buraya yapıştırabiliyorsunuz. Ben zaten öyle yaptım. Her neyse aşağı indim. Bunu bir yapay zeka ideogram üzerinden yaptım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yüz değiştirmeyi de Face Sweep diye bir uygulama vardı. Oradan yaptım. Yüzümü değiştirdim. Bu kadar. Çok da bir amşan bir şey yok. Buradaki de zaten 16'ya 9 oranında, yine 4 MB boyutunda olmalı. JPEG veya PNG olabilir. Şu yukarıdaki herhalde JPEG olabiliyor diye biliyorum. Ama şu alttaki JPEG veya PNG olabilir. Arkadaşlar özgeçmiş kısmını da kısa tuttum. Teknoloji, yazılım ve bol kahkaha burada demişim. Ama ve lakin Kick'te ben oyun yayını yapmayı planlıyordum. Teknoloji, yazılımla anlatma durumum olmayacak. Sosyal medya hesaplarınızı da ekliyorsunuz. Güvenlik kısmına geldiğimizde arkadaşlar 2 faktör korumayı açacaksınız. Ben daha etkinleştirmedim. Onu etkinleştireceğim yakın bir zamanda. Bildirimlerinizde de bunların hepsini açık tutun. Sıkıntı yok. Şimdi yayın kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada düzenle bir kalem işareti var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar başlığı düzenleyebiliyoruz.
değiştirebiliyoruz. Oyunu kategorisini değiştirebiliyoruz. Etiketler, özellikle bu etiketler çok önemli. İnsanlar aradığında çıkman için yapılan bu etiket. 10 tane etiket eklenilebilir denilmiş. Sadece artı 18, yani yetişkinlere yönelik bir içerik mi bu diye. Yani gerek yok arkadaşlar, bunu artı 18 yapmanıza gerek yok. Ta ki içeride böyle çok cinsel atıfta bulunan ya da müstehcen görüntüler olmadığı müddetçe bunu açmanızı tavsiye etmem. Yavaş mod diye bir durum var. Bu yavaş mod izleyiciyi, yanlış bilmiyorsam, her chat'e yazdıkça belli bir saniye bekliyor, bir daha yazıyor. Sürekli spam yapmasını engelliyor. Bunu kapalı tutarsan ard arda mesaj gönderebilir. Ama bunu 5 saniye yaparsan ard arda mesaj gönderemez. 5 saniye her attığı mesaj sonrası beklemek zorunda kalır. Eğer ki chatte bir kavga varsa aralarında tartışmayı daha da yatıştıracak bir durum. Şimdi geri geliyoruz. Takipçilerle özel sohbet. Bu da aynı şekilde arkadaşlar, belli bir sürede takipçilerle özel bir sohbet edebiliyorsun diye anladım. 6 dakikalık sadece takipçiye açık chat olabiliyor. Abonelerle özel sohbet. Yalnızca ifade sohbeti. Bu sadece hani benim o ifadeler vardı ya, onları sadece kullanabilirsin. Yapay zeka ile sohbet denetimi. Bu az evvel yaptığımız maksimum filtresiz orta düzey vardı ya, o kısım. Aşağı iniyoruz. Hesap yaş kısıtlaması. Bu ne lan? Bak bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yoruma yazsın. Yasaklanmış kelimeler, biliyorsun bunları. Aşağı iniyorsa hedefleri belirleyin kısmı var abi. Buradan hedef bir takipçi sayısını belirleyin. Burada 100 takipçi gelecek. Ne zaman gelecek? 20-10-2025 tarihinde gelecek diyor. Seçersen direkt işte 20'sine kadar senin vaktin var. 20'sine kadar 100 takipçi olacaksın. Bu aslında bir bakımda seni gaza getiren bir sistem. Adamları kendine takip ettirmen lazım. Ya da izleyici bunu görünce tamam ya bunu takip etsin. Burada görseli değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar sağ tarafta bulunan böyle kare içerisinde bulunan yeşil karecikler, bunlar ne işe yarıyor? Sizlere şöyle kısaca anlatayım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz yayın ekranımın bazı kısımlarını kapatabiliyoruz. Mesela neyini kapatıyoruz? Yayın ön izlemesi, mesela şurası. Buraya basarsan kapatabiliyorsun. Tekrar getirirsen şöyle bozulabiliyor. Bunun bozulduğu anda ne yapacaksın? Şu yukarı tarafta tikin altında bir fabrika ayarlarına geri dön kısmı var. Buna tıklıyorsun, sıfırlıyorsun. İstersen bunları taşıyabiliyorsun. Sonra kaydedebilirsin de. Evet, bir sonraki videoda arkadaşlar OBS ayarlarını yapacağız. Daha profesyonel bir şekilde nasıl bir yayın yapabiliriz? Yayıncılıkta yapılması gereken veya yapılmaması gereken hal ve hareketlerimiz, ses ayarlarımız, hepsinin, kamera ayarlarımıza kadar hepsini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bir sonraki bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, dostça kalın. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ne diyoruz? Ben senin hacker'ınım. Kubilay Can, mikrofon elimde, söz sende şimdi, sokaklar dilimde. Bir gülümseme, bir gerçek cevap, herkesin hikayesi bizde saklı bak.